bilginin sessizce fısıldandığı, harflerin özenle el yazmalarıyla hayat bulduğu bir çağı düşünün. Sonra bir icat geldi ve bu sessizliği sonsuza dek değiştirdi. Matbaa. Avrupa'da bilginin devrimini ateşleyen bu makine, Osmanlı İmparatorluğunun kapılarını neden bu kadar geç çaldı? Ve geldiğinde bu topraklarda nasıl bir dönüşüm yarattı? Bu videomuzda Türkiye'ye matbaanın gizemli yolculuğuna çıkıyor, ilk baskıların yankılarını dinliyor ve bu sessiz devrimin kalıcı etkilerini keşfediyoruz. 15. yüzyılın ortalarında Johannes Gutenberg'in hareketli harflerle baskı tekniğini icat etmesi, Avrupa'da bir bilgi çağının başlangıcı oldu. Kitaplar çoğaldı, fikirler hızla yayıldı ve Rönesans'ın, reformun temelleri atıldı. Peki, dünyanın önemli bir gücü olan Osmanlı İmparatorluğu bu devrime neden mesafeli kaldı? O dönemde Osmanlı'da hat sanatı büyük bir saygı görüyordu ve dini metinlerin elle yazılması kutsal bir gelenekti. Ayrıca yeni bir teknolojinin getireceği potansiyel sosyal ve ekonomik değişimlere karşı da bir çekince vardı. Ancak Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim topluluklar bu yeni teknolojiyi Avrupa'dan getirmekte gecikmediler. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler tarafından kurulan ilk matbaalar, kendi dillerinde dini ve kültürel eserleri basarak bir nebze de olsa bilgi akışını sağlıyorlardı. Nihayet 18. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dönüm noktası yaşandı. İbrahim Müteferrika adında Macar kökenli bir mühtedi ve Said Efendi'nin çabalarıyla ilk Türkçe matbaa İstanbul'da kuruldu. Bu cesur girişim dönemin bazı önemli devlet adamlarının desteğini almış olsa da ulemanın ve hattatların ciddi muhalefetiyle karşılaştı. Dini kitapların matbaada basılmasının uygun olmadığı yönündeki fetvalar ve hattatların iş kaybı endişeleri bu süreci oldukça zorlu kıldı. İbrahim Müteferrika'nın matbaasında ilk basılan eserler genellikle dil bilgisi, tarih ve coğrafya gibi konuları içeriyordu. Ancak bu ilk adımlar bile Osmanlı toplumunda bilgiye erişimin sınırlı da olsa önünü açmaya başlamıştı. 19. yüzyılda Tanzimat reformlarıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda batılılaşma çabaları hız kazandı. Bu dönemde matbaanın önemi daha iyi anlaşıldı ve yaygınlaşma süreci ivme kazandı. Devletin yanı sıra özel girişimciler de matbaalar kurmaya başladılar. Gazeteler ve dergiler, yeni fikirlerin ve bilgilerin hızla yayılmasını sağlayarak kamuoyunun oluşmasında önemli bir rol oynadı. Romanlar, şiir kitapları ve bilimsel eserler daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Matbaa, sadece bilgi aktarım aracı olmakla kalmayıp, aynı zamanda edebi ve fikri üretimin de önemli bir motoru haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte matbaa, yeni rejimin en önemli araçlarından biri haline geldi. Okur-yazarlık oranını artırmak, milli bilinci güçlendirmek ve modernleşme hedeflerine ulaşmak için matbaaya büyük önem verildi. Devlet eliyle kurulan modern matbaalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğun yayın faaliyetleri sayesinde kitap basımı önemli ölçüde arttı. Dil devriminin ardından yeni Türk alfabesiyle basılan eserler, bilginin halka yayılmasında hayati bir rol oynadı. Matbaa, Türk edebiyatının ve düşünce hayatının gelişmesine de önemli katkılar sağladı, yeni nesil yazarların ve fikirlerin geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıdı. Matbaanın Türkiye'ye gelişi sadece bir teknik yenilik olmanın ötesinde toplumsal, kültürel ve siyasi hayatımızda derin ve kalıcı izler bıraktı. Bilgiye erişimin kolaylaşması, farklı düşüncelerin yayılması, milli bilincin oluşumu ve demokratikleşme süreçleri matbaanın dolaylı ama güçlü etkileri arasındaydı. Günümüzde dijitalleşme çağında yaşıyor olsak da basılı kitapların ve diğer yayınların hala önemli bir yeri var. Matbaa, bilginin korunması, kültürel mirasın aktarılması ve estetik bir deneyim sunması açısından varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'ye matbaanın gizemli yolculuğu, bir icadın bir toplumu nasıl dönüştürebileceğinin çarpıcı bir örneği. İlk baskıların mürekkebi silinmese de yarattığı etki hala taze ve canlı.
Bilginin yayılmasının, düşünce özgürlüğünün ve kültürel zenginliğin temelini oluşturan bu sessiz devrime tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarihi yolculuğumuzda görüşmek üzere.